Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün 16-22 Şubat haftalık tarot okumasını gerçekleştirmek için buradayız. Niyetini al, enerjini mühürle ve sırasıyla kartlarını açacağım. Bakalım bu hafta neler yaşayacağız? Tarot bize gösterecek. Hadi bakalım bugün burada olan herkesin niyetiyle haftanın enerjisinde neler var diyeceğiz. Hemen şöyle kartlarını açıyoruz. Bakalım bu hafta bize neler getirecek. Şimdi ben kartlarınızı açarken sizler de odaklanın, niyetinizi alın ve bu esnada videonun ortasında ekrana bir yazı yazacağım. Bu yazıyla birlikte niyetini yorumlara yazan herkes için de bir kart açacağım. O yüzden videoyu sonuna kadar izle ve yorumlarda niyetini mühürle. Hadi bakalım. Kartlar bize neler gösteriyor? 16-22 Şubat haftası için. Şöyle hemen tamamlayalım. Şimdi kartlara baktığım zaman, yani genel olarak bütünüyle baktığım zaman bu haftanın karar verme haftası olduğunu sizlere net olarak söyleyebilirim. Şimdi bir ev düşünün. Dışarıdan bakınca sağlam, düzenli, hatta mutlu görünen bir ev. Ama içeride iki kişi sırt sırta durmuş, konuşmuyorlar ama kopamamışlar da. Haftaya tam olarak bu enerjiyle giriyoruz. Başta herkes güçlü durmaya çalışabilir. Ben iyiyim, bana bir şey olmaz. Ama kalp öyle söylemiyor. Bu hafta ortasında içten içe bir sorgulama başlayacak. Bu böyle mi devam edecek? Ben gerçekten ne istiyorum? Bir taraf mantık yapıyor, diğer taraf kalbiyle konuşmak istiyor olarak görünüyor. Ama gurur, işte o gurur kaleyi örmüş olarak görünüyor bu hafta. Çarşamba, perşembe civarı bir mesaj, bir bakış, bir yumuşama, küçük bir adım. Belki direkt özür dilerim değil ama bir zeytin dalı uzanacak sevgili izleyicim. Bu hafta kimse büyük laflar etmeyecek ama küçük bir çaba, büyük bir duvarı yıkabileceği bir hafta olacak. Hafta sonuna doğru enerji değişiyor. Bir kadın figürü öne çıkıyor. Güçlü, net, artık ne istediğini bilen bir kadın enerjisi. Ya benimle yürürsün ya da önüme çekilirsin enerjisi var burada. Ve ilginç olan şu, bu hafta ayrılık haftası değil. Bu hafta pozisyon belirleme haftası olacak. Ya ilişkilerde bir üst seviyeye geçilecek ya da idare dönemi devam edecek olarak görünüyor. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Henüz tam olarak kopmamış bağların olduğu bir hafta. Sadece iki kalbinde korku duyduğu bir hafta bu hafta. O yüzden şöyle söyleyebiliriz. Haftanın başında ev, düzen, aile enerjisi gündemde olacak. Bir şeyler sağlam mı değil mi sorularının sorulduğu bir hafta. Evlilik, yuva, ciddi adım temasının oluştuğu bir hafta görünüyor. Aşıklar kartınız ters olarak açılmış. Aslında bu çok önemli. Bu hafta bir seçim var ama kalbin karışık olduğu bir hafta. O yüzden bu karışıklığın içerisinde seçim yapmak ne kadar doğru olur? Bunu da bir kez daha sorgulamak gerekir. Burada daha çok seçimden çok kaçış enerjisinin olduğunu da söylemek mümkün olarak görünüyor. Para ikilisi maddi manevi denge kurulmaya sağlandığı bir hafta olacak diyor. Bir şeyleri idare etme haftası. Evet, iş hayatında, aşk hayatında, maddi konularla alakalı. Hani bir şeylerin daha çok geldiği ya da gittiği değil de idare edildiği bir hafta olacağını söylüyor. Daha çok gelecek planlarına odaklanılacak ve net olarak yolların seçileceği bir hafta. Bu hafta artık bakıp bakıp durma enerjisi hiç yok. Daha çok netliğin
Her ne kadar kafa karışıklığı olsa da netliğin beklendiği bir hafta olacak. Evet, aniden soğuduğunuz kişiler olabilir. Aniden hayatınızdan uzaklaştırmak istediğiniz kişiler olabilir. Ego çarpışması yaşandığı bir hafta olacak çünkü. Daha çok işte birbirini seven, inat eden kişilerin enerjisi baskın olacak bu hafta. Evet, Kupa Prensi beklenen mesajların geleceğini, duygusal yakınlaşmaların her şeye rağmen hafta sonuna doğru olabileceğini söylüyor. Ee, Aslında buradaki asa kraliçesi de tam olarak sizleri temsil ediyor bu hafta. Güçlü, kararlı ve içinizde ateş olan bir haftanın içerisinde oluyorsunuz. Evet, zeytin dalı sizlere barışma getiriyor. Kale kartı gurur duyacağınız ya da bazı konularda kendinizi savunmanız gerekecek bir haftada olduğunuzu söylüyor. Çaba kartı burada bir uyarı olarak sizlere geliyor. Neye kadar emek verirseniz önünüzdeki hafta ödülleri o kadar toplayacağınız bir hafta olacak diyor sevgili izleyiciler. Ama bu haftanın en büyük mesajı bir küslük ya da gerginlik olacağını gösteriyor ve bu gerginlikte taraflardan birinin kararsız ama bağı da kopartamadığını gösteriyor kartlar. Özellikle ikili ilişkilerde birileri adım atmazsa ilişki idare ediyoruz moduna devam edecektir. Taraflardan biri egoyu bırakırsa o zaman toparlanma olacaktır. Bu hafta daha çok kopuşların olmadığı ama test edildiğimiz bir hafta olacak. Özellikle egonun testinin ön planda olacağı, sevginin kazandığında ilişkilerin güçleneceği ya da güvenin, sadakatin kazandığında dostluğun ya da ortaklığın güçleneceği bir hafta olacak. Eğer gurur baskın olursa, yani gururunuzu kıramazsanız, o zaman olaylarla alakalı mesafe koyacağınız bir hafta olacak diyor kartların enerjisi. Şimdi o zaman bir de bu haftanın niyetine meleklerden hemen mesaj alalım. Bakalım bu haftayla ilgili melekler neyi bilmenizi istiyorlar ya da size nasıl cevap verecekler diyelim. Kendini temizle diyor. İlk kart, bir kart daha açıyoruz. Evet, aslında bu iki kart çok güzel bir şekilde birbirini tamamlıyor. Bu kartlar yan yana açıldığında aslında enerjinizi arındırmanız gerektiğinden bahseder. Bu hafta olaylardan çok içimizdeki yüklerin temizlenmek istediği bir hafta olacak. Şimdi şöyle düşünün. Bir ilişki var ya da bir konu var, bir kırgınlık var. Ama aslında mesele karşı taraf değil. Mesele içte biriken eski kayıtlar. Geçmişte böyle olmuştu. Yine aynı şey yapacak. Ben zaten hep diyeceğiniz hafta aslında. İşte burada melek kartı diyor ki bu cümleleri zihninden sil. Çünkü bu hafta iki kişi değil, bir travma konuşuyor olabilir. Hafta başında evet gerginlik vardı. Ortasında seçim vardı. Şimdi burada kartlar size diyor ki önce içini temizle, sonra karar ver diyor. O yüzden bu hafta yaşadıklarınız kader değil, eski kayıtlarınız aslında. Ve melekler burada size der ki temizlemeden yeni bir sayfa açamazsınız. O yüzden bu hafta dedikodu enerjisinden uzak durmanız gerekiyor. Geçmiş mesajları kurcalamamanız gerekiyor. İçinizden olumsuz bir cümle kullandığınızda ya da zihninizde olumsuz cümleler oluşmaya başladığında, şaka babında dahi olsa, hani güzel bir kelime kullanmadığınızda iptal et, boşalt, sil deyip olumsuz cümleyi olumlusuyla değiştirerek enerjinizi daha iyi bir hale getirebilir. Geçmişin yüklerinden kurtulabilirsiniz. O yüzden bu hafta duş alırken bile bu yük olan enerjilerden arındığınızı hayal etmenizi istiyorum sizlerden. Bu hafta dışarıdan büyük olay değil, içeride büyük temizliğin olacağı bir hafta olacak.
ve temizlendikten sonra artık her konuyla alakalı maddi manevi ya da ilişkiler, aşk, ortaklık işte bu noktada bağlar güçlenir olacak. O yüzden önce zihnimizi değiştireceğiz. Sonra olayların gidişatı zaten bu şekilde şekil alacak diyor kartlar. Bu haftanın mesajı bunlardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.